Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurunda bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerde ve hangi bölgelerden dolar kurunda satış gelebilir? Bunu burada hep birlikte değerlendirip bulmaya çalışacağız. Öncelikle yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımı kanalıma abone olmaya, YouTube kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet sevgili dostlarım, hemen kısadan başlayalım. 4 saatlik bazda dolar TL kurunu açtığımız zaman en önemli seviyenin 16 lira 50 kuruş seviyesinden geçen bölge olduğunu dolar kurunda sizlerle birlikte görüyoruz. Bu 16 lira 50 kuruş seviyesi hala da dolar kurunda önemini korumakta ve burada bir Merkez Bankası müdahalesiyle karşılaşan dolar kurunu sizlerle birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Ayrıca önümüz yaz, biliyorsunuz turizm sezonu da artık Haziran'ın 15'inden sonra okulların kapanmasıyla birlikte hız kazanacaktır. Peki bu turizmden gelecek para dolar kurunu düşürebilecek mi? Veya doların düşmesine etkisi olabilecek mi? Bunu da bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte konuşup bulmaya çalışacağız. Öncelikle sevgili dostlarım, turizmden gelecek gelirler beklentiler dahilinde 30 milyar dolar civarında bir turizm gelir beklentisi mevcut. Buradan gelecek beklentiler doğrultusundaki 30 milyar dolarlık gelir dolar kurunda belli bir seviyede stabil bir durumu sağlayabilir. Yani 16.50 benim tahminime göre yukarıda 16.50, aşağıda da 15 lira 50 kuruş seviyeleri arasında bir dolar TL kurundaki hareketi tutabilir. Bunu neden bu kadar kısa bant aralığında tutabileceğiyle ilgili düşünceme geldiğimiz zaman da 2022 yılı içerisinde bir 180 milyar dolar civarında dış borç ödemesi Türkiye ekonomisini zorlayacaktır. Özel sektör ve kamunun 2022 yılı içerisinde ödemesi gereken bir 181 milyar dolarlık borç ve bunu bulabilmek için de piyasalardaki dolara ihtiyaç var. Çünkü baktığımız zaman dışarıdan gelen bir canlı para, sıcak para durumu maalesef ki ülkemizde fazla yaşanmıyor. Bunun için de iç piyasaya yönelik olarak elinde döviz tutanların birikimlerini bozdurma yönünde bu borçlar ödenebilir. Yani bununla ilgili de Merkez Bankası yukarıda bu seviyelerde bir aşağıya doğru müdahalelerde bulunduğu zaman aşağılardan döviz borçlarını kapatmak isteyen şirketlere fırsat sağlama durumu da yaşanabilir. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu gibi durumlar bolca yaşanmıştır çünkü. Bu gibi durumların da 2022 yılı içerisinde zaman zaman yaşanabileceği de unutulmamalı sevgili dostlarım. O yüzden sizlerin de uyanık olması gereken bir dönem içerisindeyiz ve 16.50 seviyesi bizler için bu yüzden önemli bir seviye. Bu 16.50 dikkatli bir şekilde takipte kalacağımız seviye. Peki aşağıda bizler için en önemli destek noktası kısada arkadaşlar 16 lira 28 kuruş seviyesi önemli bir bölge. Çünkü bu bölgenin altında dolar kurunda 15.98 ve onun altında da 15 lira 50 kuruş civarına doğru giden sizlerle birlikte hareketleri takip edebiliriz. Bant aralığı olarak kısada bizlerin takip etmesi gereken en önemli bant aralığımız ise şu an itibariyle, yani günlük kapanışlarda sizlerin rahat bir şekilde takip etmeniz gereken bant aralığımızda 16.28 olacak. 16.28 üzerinde ilk direnç 16.50 direnci ve onun üzerinde de 16.78 dirençleri dolar kurunda yakın vadede takip edilmesi gereken önemli seviyeler olabilir. Dolar kurunda bu 16.78 civarına doğru bakın arkadaşlar bir yukarı çıkışa izin verilebilir. Fakat ben buradan dolar kurunun bir satış yiyebileceğini düşünmekteyim. Tabii bu düşüncem hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Dikkatli bir şekilde teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerin de bunu takip etmesinde fayda var. Şimdi bu düşüncemize geldiğimiz zaman grafiğimizde kısa bazlıdan günlük bazlıya grafiğimizi alalım.
ve buradaki düşüncemizin neden kaynaklandığını sizlerle birlikte burada bulalım. Evet. Şimdi şuraya dikkat çekin arkadaşlar. Bakın şuradaki bölge ve bu bölge üzerinde 16 lira 50 kuruş aşılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde, eğer aşılabilirse, tam şuradaki alan bizler için çalışacaktır. Ve buradan geçen alan da 16 lira 50 kuruş seviyesinden geçen alan. Ve bunun kısadaki hedefi de 16 lira 50 kuruşun üzerindeki hedefte 16 lira 80 kuruş. Yani bir 30 kuruşluk bir marjda günlükte bu dolar kurunda yaşanabilir. Fakat sıkışma bu bölge içerisinde de gelişebilir. O yüzden 16.50 yukarıda önemli bir seviye. Defansif bir bölge olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından da kullanılabilen bir alan olduğu için aşağıdaki 16 lira 28 kuruş seviyesi bizler için önemli olacak. Buradaki sizlerle birlikte takip edeceğimiz en önemli seviye 16 lira 28 kuruş bölgesinden geçen alan. Onun altındaki kırılımda ise bu üçgen içerisindeki hareket takip edilebilir. Oradaki alanda bizler için 15 lira 98 kuruş civarından geçen bölge olacak. Hemen şöyle bir strateji kuracak olur isek, yukarıda bizler için 16.50 önemli bir bölge. Bakın şuradaki 16 lira 50 kuruş önemli bir bölge. Tekrardan yukarı yönlü hareketin 16.50 üzerinde biraz daha sertleşip dolar kurunda 16 lira 80 kuruş civarına doğru bir yükselme getireceği unutulmamalı. Kısada takip edilecek kapanışlar ise 16 lira 28 kuruş bölgesi olacak. 16.28 üzerinde kaldıkça dolar kuru kuvvetlidir ve yukarıda ilk etapta 16.50 ve 16.80 civarlarını arkadaşlar hedef konumunda tutacaktır. Bizler için kısada dolar miktarını arttırabilmemiz için takip edilecek en önemli seviyede 16 lira 28 kuruş seviyesinden geçen alan. Burada bizler bir kapanış görür isek o zaman da aşağı yönlü hareketlerde bir miktar pozisyon almakta fayda var. Çünkü 16.28 altında dolar kurunda ilk etaptaki destek 15.98 desteği ve onun altında da 15 lira 50 kuruş destekleri dikkatli bir şekilde takip edilecek önemli alanlar olarak gözükmekte. 15 lira 50 kuruş benim için stop bölgesidir. Yani daha aşağılardan maliyetlenmiş arkadaşlarımız için 15 lira 50 kuruş önemli bir seviyedir. Çünkü bu 15 lira 50 kuruş kırılır ise hareket aşağı yönlü daha da sertleşebilir. Satış yönündeki baskı artabilir. 15.50 bizler için ayrıca piyasada gezen biliyorsunuz süper bono ile ilgili açıklamalar var. Fakat henüz hükümet kanadından bununla ilgili somut atılmış bir adım da olmadığı için büyük bir ihtimalle de bu 16 lira 50 kuruş seviyesi hükümet tarafından ve Merkez Bankası tarafından izlenmekte. 16.50 üzerine bir kurun atması durumunda kademeli olarak ilk zirve, yeni zirve bölgesine doğru dolar kurunda özellikle 18 lira 70 kuruşlar civarına doğru ataklar olabilir. Ve hükümet tarafı da eğer böyle bir enstrüman çıkartacaksa bu yukarı seviyelerden bu enstrümanı çıkartma gereği de duyabilir arkadaşlar. Sizlerin de dikkatli olması gereken, böyle bir enstrümanın çıkması durumunda stop olabileceğiniz en güzel bölgenin de 15 lira 50 kuruş seviyesinden geçen alan olduğunu kesinlikle unutmamak gerekli sevgili dostlarım. Türkiye ekonomisinde turizme bağlı, turizm gelirlerine bağlı olarak dolar kurunda stabil bir durum yaşanabilir mi? Evet, böyle bir stabil durumda yaşanabilir. Buradan gelecek döviz miktarına bağlı olaraktan dolar kurunda bir 15 lira 50 kuruş seviyelerine doğru dolar kurunda geri çekilmeler yaşanabileceği de unutulmamalı sevgili dostlarım. Çünkü buradaki daha fazla aşağı yönlü geri çekilmenin turizmden gelecek gelir miktarından çok arkadaşlar 2022 yılındaki ödeme dengelerimizden kaynaklı olacak. Çünkü 2022 yılı içerisinde bir 180 milyar dolar civarında dış borç ödememiz var. Ayrıca artan bir cari açık dengemiz var. Hemen hemen ortalamaya vurduğunuz zaman 6-7 milyar dolar civarında aylık bir cari açık veriyoruz. Turizmden gelecek alanla bu cari açıktaki kayıp bir miktarda olsa durdurulabilir. Bu da
kurlar üzerinde stabil bir durum yaratabileceğinden dolayı burada 16.50 önemini korumakta. 16.50 tarafında da bakalım baskılar nasıl olacak? Yakından da izlememiz gereken en önemli bölge dolar kurunda 16 lira 50 kuruş civarından geçen alan olacak sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte dolar kurunu inceledik. Dolar kurundaki önemli seviyeler, takip etmemiz gereken önemli seviyeleri inceledik. Bundan sonra videolarımızı daha da sıklaştırmaya çalışacağım. Çünkü önemli kritik bir haftaya gireceğiz. 3 Haziran itibariyle biliyorsunuz enflasyon verilerimiz var, açıklanacak saat 10 itibariyle. Bu veriler de önemli olacak. Buradaki veriler neticesinde de gene dolar kurunda enflasyon verilerinin açıklanmasına yakın yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketlenmeler izleyebiliriz. Dikkatli olması gereken bir hafta ve hatta gün içerisinde videolarımızı ikiye de çıkarabiliriz. Sizler de bunlarla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız da çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, fazla da uzatmayalım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.